Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri toprak dışında nasıl yetiştirebileceğimizden bahsedeceğim. Orkideler sadece toprakta değil, aynı zamanda toprak dışındaki birçok yerde de yetişebilirler. Özellikle orkideleri bugün strafor köpüğünde ve su kültürüyle birlikte yeniden nasıl canlandırabileceğimizi göstereceğim. Orkidelerinizin yaprakları özellikle kökleri çürüdüyse bu yöntemi tavsiye ederim. İlk olarak ihtiyacım olan strafor köpüğü, bu şekilde ince bir köpük. Zaten dokunduğunuz zaman hemen rahatlıkla koparabileceğiniz bir madde. İster makas ile isterseniz de eliniz ile de kolaylıkla bunu kesebilirsiniz. Ben bunu şimdi küçük parçalara ayıracağım ve daha sonra orkidemi yetiştirmek için nasıl kullanacağımı sizlere göstereceğim. Bu yöntemi hem sağlıklı orkidelerde kullanabilirsiniz hem de kökleri çürüyen orkideler için kullanabilirsiniz. Bu orkidem benim su kültüründe büyüttüğüm bir orkideydi. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere yeni kökler çıkarıp ve zaman ile kökleri artık yavaş yavaş kurumaya başladı. Bu nem kaybetmesinden kaynaklanıyor. Ben de bu orkidemi yeniden canlandırıp daha fazla gücünü yapraklara ve köklere verebilmesi için strafor köpüğüyle yeni bir ekim yapacağım. Bakın bu kökleri şu anda sağlıklı. Herhangi bir dezenfekte işlemi de yapmıyorum sağlıklı olduğu için. İhtiyacım olan böyle bir cam vazo ve küçük parçalara ayırdım strafor köpükleri. Bunları ilk olarak bu tabağın en altına koyuyorum. Ve şimdi bu yöntemde büyüteceğim orkidemi içerisine koyuyorum. Eğer sizler orkidelerinizin kökleri çürüdüyse sizlere tavsiyem ilk başta çürük kökleri kesip daha sonra orkidenizi bir dezenfekte etmeniz gerekiyor ve daha sonra bu yöntemde uygulayabilirsiniz. Böyle sırasıyla bütün köpükleri koyuyorum. Evet, köpükleri koydum ve gördüğünüz üzere orkide köklerine zarar vermeden bu şekilde kenar kısımlara getirdim. Şimdi ihtiyacımız olan su. Suyu özellikle çok fazla koymayın. Sadece su seviyesi bu vazonun yarısı kadar olacak. Yarısı kadar su koyuyoruz ve orkidenin kökleri bu yöntemde sürekli suyun içerisinde kalacak ve sürekli suyun içerisinde kalan orkide köpükler sayesinde daha fazla nem tutacak ve nem seviyesi yüksek olan orkideler her zaman daha çok yeni kökler ve sağlıklı yapraklar ve çiçekler çıkarır. Bakın bu orkidemin bu yöntemdeki gelişimi bu şekilde. Bu orkidem çiçekli değildi. Uygulamış olduğumuz yöntem ile bu orkidem su kültüründe hem yeni çiçek dalları hem de yeni yapraklar çıkardı. Sizler de orkidelerinizi aylarca bu yöntemde büyütebilirsiniz. Yani toprağa almanıza gerek yok. Orkideleri büyütmek için sadece toprak gerekli değildir. Toprak dışında da orkidenimizi rahatlıkla büyütebiliriz. Sizlere daha önceden bu yöntemde uyguladığım diğer bir orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın bu orkidem ölmek üzere olan bir orkideydi ve hiç neredeyse yaprağı kalmamıştı.
Bu gördüğünüz yaprakların hepsi yeni çıkan yapraklar ve büyüdüler. Yaklaşık olarak 6 aydır bu yöntemde ben bu orkidemi büyütüyorum. Bakın gördüğünüz gibi orkidenin yaprakları canlı ve sağlıklı ve yeni kökler çıkarıyor. Su kültüründe büyüttüğüm bu orkide bakın yeni bir çiçek dalı çıkarmaya başladı. Orkideler yeterli sağlıklı köklere ve yapraklara sahip oldukları zaman mutlaka yeni çiçek dalları çıkarırlar. Su içerisindeki köklerini de görüyorsunuz. Kökleri mutlaka suyun içerisinde olmalı. Bakın yeni aktif kökler çıkarıyor, uçtan uzamaya başlıyor. Eğer orkidenizin suyu azalırsa mutlaka su eklemeniz gerekiyor. Yani bu su kesinlikle hiç bitmemesi gerekiyor. Çok fazla su vermiyoruz. Sadece saksı içerisindeki su azaldıkça su veriyoruz. Suyu ekstradan değiştirmenize gerek yok. Zaman ile yosunlaşabilir ve özellikle yeşil hale gelebilir suyu. Bu hiç problem değil. Bunun için suyu değiştirmenize gerek yok. Sadece su bittikçe üzerine suyu ekliyoruz. Ve mutlaka bu yöntemde bol bol ışık alan pencere kenarına yakın bir yere koymanız gerekiyor. Su kültüründeki orkideye sıvı bitki besinleri nasıl verilir? Bunun için muz kabuğu kullanacağım. Yeni kök ve yaprak çıkarmasını muz kabuğu çok hızlı bir şekilde hızlandırır. Bunun nedeni ise içerisindeki bol miktardaki potasyum. Sadece orkidelerinize değil, bahçede gül ektiğiniz zaman ya da meyve ağaçlarında mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çok hızlı sonuç verir. Bakın 200 milimlik bir su var ve içerisine bir muz kabuğunu bu şekilde koyuyorum ve bunu bir gece bekleteceğim. Bir gece sonrasında orkidemiz için kullanacağız. Bir gece suda beklettiğim muz kabuğu suyum artık hazır. Bunu süzüp orkideye vereceğim. Süzdüğüm muz kabuğu gübremi şimdi su kültüründeki orkideye bu şekilde veriyoruz. Yani hepsini kavanozun içerisine boşaltıyoruz ve biraz bastırıyorum. Bu suyla birlikte orkidenin yeterli gübre ihtiyacını alabilmesi için bunu mutlaka bir gece bekletin. Bir gece sonunda orkidenin bu suyunu döküp orkideye yeni su ekleyin. Ve daha sonra orkidenize bu işlemi ayda bir kere yaparak orkidenizin su kültüründe de doğal gübreler ile hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.